Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Cemaller Köyü'ndeyiz. Bugün Cemaller Köyü ile ilgili sizlere bilgiler toplayacağız. Cemaller Köyü Çanakkale il merkezine 73, Ayvacık ilçe merkezine sadece 3 kilometre uzaklıktadır. Cemaller Köyü'nün adı 1912 yılından bu yana değişmemiş. Bu da köyün köklü bir geçmişe sahip olduğunu gösterir. Köy deniz seviyesinden 325 metre rakımda yer alıyor ve çevresindeki doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Nüfus açısından da sadece köyde 20 kişi yaşıyor. Hem dışarıdan gelenlerle bugün konuşacağız. Burada bir girişimcilik hikayesini konu alacağız. Aynı zamanda bu köy hakkında bilgiler toplayacağız arkadaşlar. Hazırsanız gezimiz başlıyor. Evet arkadaşlar, Assos'a çok yakın bir konumda, Ayvacık ilçe merkezine sadece 3 kilometre uzaklıkta bu şirin köyü bugün gezeceğiz. Çevresini öncelikle şöyle göstereyim. Diğer Ayvacık köylerinde olduğu gibi taş mimarisiyle dikkat çeken bir köy arkadaşlar. Köyde sadece 20 kişi yaşıyor. Dışarıdan gelenler var. Burada butik bir restoran açılmış, kafe açılmış. Yani dışarıya hizmet veren bir köy aslında. Şimdi hem onları ziyaret edeceğiz hem de bulabildiğimiz köylülerle konuşacağız, sohbet edeceğiz. Şimdi çevreyi şöyle biraz göstereyim arkadaşlar. Bakın meşe ağaçlarının çok olduğu bir köy. Karşıda da zaten koyunlar otluyor. Koyun çanlarının sesi geliyor şu anda. Şimdi şöyle biraz köy meydanını gezdireyim size. Çok güzel. Burası köy meydanı. Burası köyün kafeteryası. Burada da bir restoran var. Bakın burada da sonradan yapılmış çok güzel bir taş ev var. 2 katlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. İyiyiz. Çok sağ ol. Gayet keyifli. Çok memnun olduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben çok detaya girmeden kısaca Sen bizi özellikle bahsedeyim. Gizem, Erdem, bir de kızımız var Lal, 10 yaşında. Bizler İstanbulluyuz aslında. Yaklaşık 5,5 sene önce bu bölgeye taşınma kararı aldık. İstanbul'daki hayatlarımızdan bahsedeyim. İstanbul'da kurumsal hayatlarda çalışıyorduk.
Ben de Erdem'de bildiğiniz hani 8-5 hafta içi çalıştığımız, hafta sonu daha çok kendimize zaman ayırmaya çalıştığımız bir düzenimiz vardı. Çok da memnunduk. Güzel işlerimiz vardı. Çok güzel bir çevre içerisinde çalışıyorduk ama bu hayatta farklı şeyleri deneyimleme isteğimiz bizi bir arayışa soktu. Ve bu bölgeye biraz acaba bu bölgede ne yapabiliriz'i düşünmeye başladık. Benim de annemlerin burada bir yazlık bir evi vardı. O yüzden bu bölgeye aşinayız aslında. Sürekli git gel yaptığımız bir yerdi. Ondan sonra burada işte ne yapabiliriz diye bakarken yolumuz bir yatırımcıyla aslında kesişti. Onunla böyle bir çiftlik kurduk aslında 2,5 sene boyunca. Sonra çok da güzel şeyler yaşadık, deneyimledik, öğrendik. Bu 2,5 senenin sonunda biraz daha böyle kendi başımıza bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünerek bir arayışa girdik ve bu köyü bulduk. Bu köyü bulma hikayemiz aslında çok basit. Kızımız 10 yaşında şu an. Okula gidiyor Ayvacık'a ve Ayvacık'a yakın olma gibi bir ihtiyacımız var. O yüzden Ayvacık'a en yakın köylere baktığımızda bu köyü bulduk. Bizim ekonomik koşullarımız buradaki yerlere yettiği için de buradan bir yer edindik. Edindiğimiz yerde işte renovasyona ihtiyaç duyan bir ev vardı. Onu yaptık. Ondan sonra ne iş yapabiliriz diye düşündüğümüzde ben pizza yapıyorum uzun yıllardır. Acaba işte bir pizzacı mı açsak dedik. Çünkü bölgede yiyecek anlamında bayağı bir eksiklik var. Ve sonrasında bu alanı kiraladık. Burası köyün alanı. Yine burayı da tadilat yaptık. Ve biz... Burayı köyden kiraladınız mı? Evet. Köyün kendi yeri. Kaç yıldır burada bu işletmeyi açtınız? 3. yılımızdayız. Zaten köyde de yani taşındığımız gün işletmeyi açtık öyle söyleyeyim. Aynı anda oldu hepsi. Hatta açtığımızda kış dönemiydi. Ama gerçekten hani güzel insanlarla karşılaştık. Çok güzel bir hani dönemimiz oldu. Biz ilk günden beri iş yapar bir duruma geldik. Çok da güzel dostluklar edindik burada. Çok da insanı ağırladık. Çok da memnunuz bu konuda. Sonrasında pizza ile birlikte tabii ki de çok gelenimiz gidenimiz oldu köye. Ve o geleni gideni ağırlamak için acaba ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bir kafemiz olsa çok iyi olur dedik ve karşı tarafta da böyle şuradaki kafeyi açtık aslında hayata geçirdik. Biraz amacımız şeydi. Pizzacıda da aynı amacımız vardı Pizzamera'da. İnsanların buluştuğu lokal bir alan yaratmak. Yani evet iyi yemek olsun, güzel olsun ama önemli olan birlikte güzel şeyler paylaşmak. Bu arada köy kaç hanelik? Şöyle biz ilk geldiğimizde 10 kişi idik baktığınızda ama bizimle birlikte biz de çok insana vesile olduk. Buradan yer alanlar, ev yaptıranlar vesaire oldu. Şu an muhtemelen 20 kişiye yakın bir nüfusumuz var. Yani en son seçimlerde 26 kişi oy kullandık. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle söyleyebilirim. Küçük zamanında köyde bir su sorunu olmuş. Bu su sorunundan dolayı aslında köyde yaşayan herkes Ayvacık'a göçmüş. Ayvacık çok yakın 3 kilometre. Burada da damlarını ve hayvanlarını bırakmışlar. Ayvacık'ta yaşıyorlar. Burada hayvancılık yapıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Ama hala köyün içinde yaşayan köylüler de var elbette. Evet, bir de Erdem Bey'i de tanıyalım. Erdem'i uzatalım. Ben çok konuşuyorum. Evet, ona da Ben bundan sonrasında devam edeyim en azından. Evet. Seni de kısaca tanıyalım mı? Ben de daha önce kurumsal hayatta yöneticilik yapıyordum. Daha sonra buraya gelip hızlı bir şekilde adaptasyon olup köylü olduk diyelim. Şimdi pizzacılıkta garsonluk yapıyorum. Her şeyini Patron yapıyorum. Gizem Hanım mı? Patron tabii ki Gizem Hanım. Bilmiyorum, ağır işler bizde. Odun kesme, fırın yakma gibi. Yani ben pizza, bütün yemek kısmı bende ama geri kalan gözükmeyen her şey onda. Evet. Yani ben sadece yemek kısmından sorumluyum. İnsanlar burayı terk etmişler ama dışarıdan buraya gelenler de var. Kaç hane mesela dışarıdan geldi? Şu anda mevcutta burada bulunan insanlar ne işle uğraşıyorlar? Geçimini neyle sağlıyorlar? Biraz bunlara da değinebilir misin? Ayvacık'a 3 kilometre olmasından dolayı aslına bakarsanız köylüsü hala burada ama sadece konaklamayı Ayvacık'ta yapıyor. Ağırları burada. Hayvancılıkla geçinen bir köy aslen. İçeride herhalde bir 4 aile köylü olarak yaşlı köylülerimiz yaşıyor.
Geri kalan yani Dört sonradan aile 3-4 ailede biziz. Hani İstanbul'dan sonradan göç eden aileler. Mesela sizin bir çocuğunuz var 10 yaşında. Nerede Taşımalı eğitim görüyor? sistem Ayvacık'ta aynen her sabah geliyor köyden servisle. Bir öğrenci daha var. 2 arkadaş beraber gidip geliyorlar. O anlamda çok rahat bir köy. Yani merkeze yakın olmanın büyük bir avantajı var. Zaten seçme sebebimiz de o oldu açıkçası bu köyü. Yani çok zorda kalırsanız taksi bile çağırabiliyorsunuz aslında. O yönden gerçekten iyi. Köyün dokusu çok güzel bir doku. Taş dokusu hiç bozulmamış. Aslında çok ufak da bir köy. Yani meydanı bu böyle ufacık bir meydanı var. Yani 2 dakikada 5 dakikada köyü geziyorsunuz gibi bir durum var aslında. Evet. Bu Şu anda 2. turumuzu yapıyoruz. aynen yani şurası köyün ilk öğretim okulu. Zamanında okulmuş. Hemen yanında cami, mescit. Burayı şimdi işte muhtarımızla lavabosunu falan yeniledik. Daha toparlayacağız, içeriye masalar alındı. Yavaş yavaş hani köyü güzelleştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Zaten köye girerken yukarıda genelde hayvancılıkla uğraşan insanların ahırları var ama köyün özellikle bu meydan kısmına geldiğimizde buradaki yapıların yavaş yavaş hani restorasyondan geçtiğini, düzenlendiğini yavaş yavaş. Ya eskiden yapılaşma da hep bu bölgedeymiş ağırlıklı olarak açıkçası. Hep evler varmış, yıkılmış. Ama tabii yukarılarda da yavaş yavaş yeni evler yapılmaya başlandı. Hani köye genişliyor açıkçası yerleşim alanları. Nispeten buralar daha hani tamamlanmış gibi düşünebilirsiniz. Burada çok tatlı bir çift arkadaşımız var İstanbul'dan. Onlar da geldi burada. Durulla Ceylin. Mux Atölye diye seramik atölyeleri var. Aynı zamanda evleri de burada. Bu ev böyle yıkılmak üzereydi. Renovasyonunu hep beraber yaptık onlarla. Şimdi yanlarına gideriz, tanışırsın. Bu arada muhtarımızı da davet ettik. Birazdan gelir. Hani muhtarımızdan da belki daha eski bilgiler de alabilirsin. Evet, tarihiyle ilgili belki bilgiler Evet bize yani anlatır. sonuçta eskiden ciddi bir kalabalık varmış. Çok zor zamanlarda geçirmişler. Gizem de bahsetti. Su yokmuş, taşımalı suyla yapmışlar. Buradan gidelim. Taşımalı suyla hep evleri de hayvancılık yapmışlar. Gerçekten zor dönemler geçirmişler ama bir birlik ve beraberlik varmış. Ama maalesef sonradan işte her köyün kaderi gibi bu köyde gençleri hep şehirlere göç etmiş. Şu an pek kimseler de yok. Burası işte bizim şehirden getirdiğimiz, transfer ettiğimiz arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onlarla beraber burada güzel bir yaşantı kurduk. Tabii kalabalık olunca daha keyifli oluyor köy. Umarım daha çok göç alır, daha renklenir. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Tabii köyünüzü geziyoruz ama Erdem'le Gizem sizden bahsettiler. Sağ olsunlar. Burada taşındınız, şehirden buraya geldiniz. Doğru. Öncelikle kendinizden kısaca bahsederek buraya taşınma hikayenizi biraz anlatabilir misiniz? Tabii, benim ismim Durul Tanki. 42 yaşındayım. Uzunca yıllar İstanbul mücadelesi çektikten sonra uzun süredir kafamızda olan İstanbul'dan kaçıp daha dingin, daha huzurlu üretim yapabileceğimiz, belki daha faydalı üretim yapabileceğimiz bir yere geçme hayalimizi biraz Erdemlerin de büyük bir desteği ve ittirmesiyle diyelim, amiyane tabirle Ayvacık'ın Cemaller Köyü'ne taşımış olduk. Daha önce tanışıyor muydunuz? Evet, bu yaklaşık bir 5-6 sene öncesinde başka bir işletmedeki münasebetimiz dolayısıyla bir arkadaşlığımız doğdu. O zamandan beri iletişimimiz hiç kopmadı. Bu taraflara gelmeyi düşündüğümüz anda da ilk başvurduğumuz isimler onlar oldu tecrübeleri dolayısıyla. Hem evimizi burada kurmamızı sağladılar hem atölyemizi aynı şekilde. Bizim gelişimiz onlarınkinden biraz daha farklı oldu. Evimiz satın alamadık, biz almadık yani. Kiralayarak başladık bu işe. Ama ve Erdem'i düzelttirip evet yani o anlamda onların giriş buradaki kendi evlerinden dolayı yaşadıkları büyük tecrübeyi biz biraz kullanmış olduk açıkçası. Onlara da sonsuz teşekkürlerimiz buradan. Çok yardımcı oldu Erdem bize. Gizem de aynı şekilde. Dolayısıyla buradaki evin tadilatı, işte kurulumu vesairesi çok hızlı bir şekilde oldu ve 2024 Haziran ayından beri faal olarak buradayız. Tabii Atölyemizde sadece kurduk. bir klozetle girdik önce. Evet. Sonra kendimiz banyoyu ellerimizle mutfağı yaptık. Banyo yaptık. Evin çeşitli eksiklerini giderdik. Burayı olabildiğince güzelleştirmeye çalıştık. Atölyemizi yerleştirdik ve işimizi de burada kurmuş olduk açıkçası. Evet. Siz de tanıyalım. Ben Ceylin Saral Tanki. 36 yaşındayım. Ben de İstanbul'da seramik atölyem vardı. Daha önce farklı atölyelerde ders veriyordum.
Normalde grafik tasarım mezunuyum. Çocuk kitapları çiziyordum. Sonra bir Japon'dan 3 sene eğitim aldım. Seramikte eğitimi aldım. Daha sonra onun da yönlendirmesiyle işe başladım. Sonra da bu markamızı zaten kurmuştuk ahşap oyma üzerine. 2015 yılında. Daha sonra işte orada işletmeye başladık. Şimdi burada hem ahşap oyma işleri yapıyorsunuz hem Evet. seramik atölyesi Evet, değil mi? evet. Peki Doğru. burada hani köye gelince burada bu işleri yürütmek zor değil mi? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Daha mı rahat? Aslında kesinlikle daha rahat. Çünkü İstanbul'da atölyeye ulaşana kadar bir vakit harcıyorsun. Yani burada hem evimizin dibinde oluşuyla hem de köydeki huzur ve rahatlık sayesinde çok daha fazla üretim yapabilir olduk. Orada almadığımız işleri burada çok daha fazla alıyoruz ve yapıyoruz. %100. Hem Değişen daha çok şey huzurlu, oldu. daha keyifliyiz. Evet, her şeyiyle katkısı oldu yani. Atölyemizin aslında bu tarafını tamamen üretim olarak hazırladık. Tornamız, fırınımız hepsi orada. Tabii en yoğun dönem o yüzden bolca dağınık halde. Fırınımız şu an soğuma aşamasında olduğu için Evet. içini gösteremiyoruz. 596 derecede şu an kendisi. Şu an sır fırını çalıştı dün gece. Şu an 596'ya düştü. Genelde tüm üretimlerimiz Tornado. alçılarda var, elle şekillendirme de var ama daha çok tornada yapıyoruz. Kedilerle beraber. Evet, o merak edilen torna aleti de bu işte görmüş olduğunuz gibi. Evet. Evet, tornamız burada. Kışı biraz zor geçirdik. Bu soba olabildiğince bizi ısıtmaya Bayağı çalıştı. kurtardı yine Ama yani. can çekiştik yani açıkçası. Yani soğuktu. Bu kış çok soğuktu özellikle. Öyleymiş. İlk Evet. kışımız en soğuk kış dediler. Evet. O yüzden biraz İyiydi zorlu yani. geçti. -15'leri gördük. Ben burada her gün kayak kıyafeti giyip Tabii. buraya öyle gelip Tabii üst üste kat kat giyip. ama çamur yoğururken bile kar yoğuruyormuş gibi oluyor. Burası da işte yoğurma masamız. Ama burada araya giriyorum. Deminki soruya bir cevap olması adına yine bu şartlar insanı çok zorlamıyor açıkçası. Çünkü psikolojik olarak kendinizi iyi ve motive hissettiğiniz için Evet. fiziksel olan zorluklar size o an zorluk olarak gelmemeye başlıyor. Yani şöyle bir kıyaslama yapayım. İstanbul'da evimden atölyeme giderken 5 dakikalık mesafeyi 1 saatte araba trafiğinde gitmek ve burada -15 dereceyle mücadele etmek bizim için tabii ki öyle. Ben Evet. burada -15'te mücadele etmeyi tercih ediyorum. Çünkü ortam çok daha huzurlu ve mücadele ettiğimiz unsurlar çok daha adil. Ama diyebilirim bakış yani. açısı bu tabii ki. Tabii ki yani. bu tamamen bizim Evet. bakış açımız. Sonra burası da en azından ürünleri sergilediğimiz alan. Evet. Şıklaştırmaya çalıştığımız alan. Planlıyor musunuz? Ondan da bahsedebilirsiniz. Yani Evet, kurulmamız düzenliyoruz. her şeyimiz uzun sürdü ama evet sonra tornada dersler vermeye başladık. Masa workshopları vermeye Masa başlayacağız workshopları evet onunla Evet. başlıyoruz şimdi. Bahar aylarında. Arada sadece birkaç sakatlığımız oldu. Durul kolunu parçaladı gibi şeyler oldu. Ama onları açtıktan sonra tekrar oturttuk şimdi. Evet. Bu tarafta Bu tarafta atölyemizin tamamen işte sergi ürün alanımız sergilesi bizim. ve satılan İşte ürünlerin şu kısımlar, bu koyduğumuz kısımlar. alanlar. Birkaç ürününüzü gösterebilirsiniz. Aa, tabii ki. Beğendiğiniz, Yani sevdiğiniz. tabii sevdiğimiz bardaklarımız. Şöyle fıstıklar. Bu modelimiz de bizim ahşaptan beri ürettiğimiz. Ha evet. Ve bu seramikten modelimiz. devam ettirdiğimiz. Seramikte devam modelimiz. ettirdiğimiz bir modelimiz. Bu arada size ulaşmak isteyenler Instagram adresiniz var mı? Sosyal medyada ne diye geçiyor? Onu da bahsedebilir Tabii misiniz? Instagram üzerinde aktif olarak bir profilimiz var. Orası da mucs alttan tire atelier diye bulabilirler çok rahat bir şekilde. O zaman ev kısmına geçelim. Tabii. Burası bahçemiz. Biraz dağınık Evet. hafif. Soda. Evet. Bu çocuklarımızdan bir Kendisi tanesi. obur çocuğumuz. Burası şimdi kiraladığınız yer değil mi? Evet, burası Evet, kiralık evet. evimizin bahçesi. Burayı Burası da- Durul bir günde Evet, bu- kapatmıştı. Veranda yoktu. Burası ilk ev eski halindeyken şu görmüş olduğunuz şimdi bizim maviye boyadığımız alan peynir yapma alanı gibi kullandıkları fayanslı eve dahil kapalı bir alandı. Biz o zaman burayı yıktık. Açık hale getirdik. Evin girişini de buraya aldık. Çünkü evin girişi başka bir yerdeydi ve buranın üstünü de biz geldikten sonra işte yaz şartlarıyla mücadele edilmek için en azından güneşten korunmak adına kendimiz kapadık böyle. Tabii daha tam kıştan çıkmadığımız için Evet. hali böyle ama Hali normalde biraz böyle öyle. değil. Onu şöyle alayım. İçinde görmemize sakın. Aa, hayır, Hayır. bilmiyorum. İşte burayı kendi elimizle yaptık bu kısımları hep. Böyle gaz betonlardan sıvayıp Evet. elimi parçalayarak hazırladık iktidai Yani şartlarda. üst tarafı marine kontra. Sonra işte tuvaletimizin henüz Amerikan tuvalet şeyi yok. Ama Bekçisi işte var gördüğümüz gibi yukarıda. lavaboyu yine seramikten kendimiz yaptık. Sonra altındaki şey kısmı da biz yaptık. Evet, seramik lavabomuz bize ait.
Çok güzel. Burası Bu kısımda salonumuz ve evet yaşam alanımız olabildiğince aynı zamanda. şıklaştırmaya çalıştığımız salonumuz. Salon ve yatak odası var orada. Evet, evet. Tamam. Bu şekilde. Çok güzelmiş. Çok sıcak bir böyle pozitif bir Ya teşekkür Beğenmenize ederiz. çok sevindim. Çok teşekkür Çok ederiz. Çok sevindik. Çok güle sevindik. güle kullan. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Eksik ederiz. olmayın. Ayağınıza sağlık. Siz de iyi ki Huzuru geldiniz. bulduğumuz için iyiyiz yani. Evet. Evde her şeyde yansıyor Evet. o sayede. Evet. Köyde yaşamak mental olarak müthiş huzurlu bir yaşam şekli bence. Evet. Burada otomasyonumuz şehir hayatına göre inanılmaz fark ediyor. Çünkü buradaki şartlar şehire göre çok farklı olduğu için temel ihtiyaçlar ve temel reflekslerin değişmesi gerekiyor. Biz o adaptasyon sürecini atlattık. Evet. İşte kışın yapılması gerekenler, önden hazırlanması gerekenler vesaire gibi. Tabii yağmur gelince. Evet yani burada biraz Bir sürü şey koruman doğanın size gerekiyor anlattığı dışarıda. şeyleri doğru algılayıp hızlıca önden ona göre pozisyon almanız gerekiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. İşte yağmur yağacak odununu koru. İşte odunu o sobayı ateşleyecek kağıdını koru vesaire gibi. Bu otomasyonlar gelişti ama köy hayatı güzel, huzurlu. Şehirden gelen insanlar için tabii ki bir adaptasyon süreci muhakkak var. Ama biz uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şey olduğu için tavsiye eder misin diye soracak olursanız kesinlikle tavsiye ederim. Bu konuda hayali olan insanlar da bu hayallerinden bence asla vazgeçmemeliler ve bunu uygulamak için de ellerinden geleni yapmalılar. Çünkü şunu gördük biz hayali olan insanlar olarak. Evet, o hayalin sonunda bir hayal kırıklığı yok. Gerçekten bir ışık var ve insan istediği huzura kavuşuyormuş, yani biz bunu gördük. Ama tabii ki şunu eklemek lazım. Böyle toz pembe çiziliyor ama yani arada mesela oturup ağladığım, merkezi sistem istiyorum. Tabii oluyor. Bu soba tamam heves ama yeter falan gibi şeyleri insan arada bazı günler yaşıyor. Ya da Oluyor. borular donduğunda, Evet. su hiçbir şekilde Akmadığında. akmadığında gibi şeyler. Ya bunlara da hazırlıklı olmak hafif lazım. gözyaşları olduğu günler oluyor. Bunu eklemek lazım. Lazım. Ama kötü mü? Hiçbirinden kötü bahsetmiyorum Evet. asla. Yani Evet. hiçbiri zor gelmiyor Yani bana. Gençlerden herhangi birisinin istemediği oldu mu? İkiniz mi istediniz? Bu O çok daha önemli. çok istedi. Ben daha çok istiyordum ama hiç istemeyen yoktu. En azından Ceylin hiç istemiyor değildi yani. O konuda çok şeydi, Benim korkularım ılımlıydı. çok vardı Evet. ama hiç istemiyor değildim. Ya daha çok genelde köy halkı çok tatlı insanlar ama mesela köpek, kedi sevgisi pek az olduğu için bir korkum vardı benim daha çok. Evet. Ama idare ediyoruz biz çünkü yani. hayvanlarımızla burada vakit geçirebilmek için özel olarak da istediğimiz bir şeydi bu hayat. Yani bizim 2 tane köpeğimiz, 3 tane kedimiz var. Buraya geldikten sonra bir kedi daha eklendi geçici olsa da. Dolayısıyla onların da konforu ve huzuru bizim için çok kıymetliydi. Onu bozacak şeyler olur gibi oldu ama sonuçta tatlıdır. Evet, her şey ve tatlı iletişimle dille bir şekilde hallediliyor. ortak yol bulunabiliyor yani. Evet. Sonuçta burada yaşayan insanların da kendilerine ait adetleri ve bir Tabii. düzenleri var. Kimseye zarar vermedikleri sürece bu düzen de kabul edilebilir bir şey Karşılıklı, elbette. tabii ki. Dolayısıyla biz de orta noktayı bulduk. Şu an bir sıkıntımız kalmadı ama bu bir süreç tabii ki yani en nihayetinde. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz Biz geldiğiniz teşekkür için ve bize ederiz. vakit ayırdığınız için Evet, ayrıca çok çok teşekkür teşekkür ederiz. ederiz. Çok kıymetli. Sağ olun. Bir şey yaparsanız insanlar geliyor, keyif alıyor. Siz de onlarla birlikte keyif alıyorsunuz. Peki nasıl duyulmaya başladınız? Biraz onu anlatabilir misin? Hem Şöyle, böyle buradan yürüyelim. Tabii. Ya şöyle söyleyebilirim. Aslında biz Pizzamera için hiçbir şekilde bir reklam faaliyetinde bulunmadık. Zaten sosyal medyamızda da böyle çok kuvvetli paylaşımlar hiçbir zaman görmezsiniz. Bizi paylaşan insanları sadece paylaşıyoruz. Fakat gelen insanlar böyle kulaktan kulağa pazarlamayla bizi başkalarına o kadar iyi anlattılar ki sağ olsunlar insanlar geldiler. Tabii her geldiklerinde ikinciye, üçüncüye, dördüncüye gelir oldular ve biz böylece büyüdük. Bu arada bazen işte doluyuz vesaire diyorum. Gerçekten yerimiz çok küçük. 6 masalık bir yeriz. O yüzden hani ölçeğimiz de bayağı küçük olduğu için bir şekilde popüler bir noktaya geldik diyebilirim. Evet, bu arada muhtarımız da geldi Evet, herhalde. Aynen. Selamünaleyküm. Kolay Aleyküm gelsin. selam. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür Allah razı olsun. Sizleri gördük, daha memnun olduk, iyi olduk. Heh. Böyle bir şeylere gerçekten tanıtıma ihtiyacımız vardı köyümüzün. Evet. Allah razı olsun, öncülük yapmış Gizem Hanım, teşekkür ederim.
iyi oldu yani böyle bir şeylerde. Muhtarım şöyle alabilir miyim seni? Hem arkada Tabii, köyümüzün alabilirsin. yapıları gözüksün hem de Aynen, gözüksün. seninle böyle kısa bir... İsterseniz şöyle oturabilirsiniz. Kaç haneydi bu köy muhtarım? İlk bizim çocukluğumuzda köyümüz 40-50 haneydi. Tabii bizden sonraki nesillerde köylere giren olmadı. Büyüklerimiz kızlar hep ayvacı ev. Gelen sonuca şimdi bakarsan O şey mi? Yani sizin köyünüzde de bu şekilde mi oldu? Ya göç oldu ayvacı için evleniyorsun. yani çocuklar için yani. Mesela kız istiyorsun ya da evlenmek istiyor gençler. Aynen. Ayvacıktan ev mi istediler? Aynen ayvacıktan ev olmazsa olmaz bu iş diyor. Mecbur gençlerimiz köye göçtü. Onun için köyümüz azınlığı düştü böyle. Biraz gezelim mi muhtarım? Ne vallahi gezelim. Gel. Şuraları bir gezelim. Bak işte bak doğdum büyüdüm evi bak bizim burası bak. Tamam. Bir Evet. gezelim bir bakalım. Tamam. Şimdi köyün üst tarafından şöyle genellikle hayvancılık yapan insanlar var ama bu kısmı böyle yeni yapılmış. Yavaş yavaş dışarıdan da göç almaya başlayan bir köy Evet. burası. Biraz böyle Hayvancılıkla zaten geçimimiz bizim küçükbaş hayvan ve büyükbaş hayvanla geçiniyoruz. Yani gelen bir dışarıdan köyümüze katılan gelen de bunu bilecek yani burası köy. Hayvancılık olacak. hayvancılık olmalı. Evet köyün içine hayvan girdi. Girmedi yok hayvan girebilir. Tabii. Burası nenenden dedenden işte evimiz bizim. Sizin ev burası mı? Evet. Burası bak buradan giriş yok. Gizem Hanımlar da buraya aldı. Buraya girdiler. Onlar da burayı yaptı. Evet muhtarım. Evet. Bizim Eski evler... sokaklar böyle miydi muhtarım? işte bak burası şimdilik mecbur Ayvacık'ta kalıyoruz. Evler burada. Hem burada doğduk büyüdük işte. Hem ev Tabii hem ahır hayvancılık yani. hayvanlarımızın da mesela bak damlağımız buraları işte bak böyle komple burada Eskiden sokaklar böyle taş taş mıydı? döşeme buralar. Bizim eskilerimiz mesela didilerimiz yapmış mesela bizim babamla daha büyüklerimiz. Mesela bak o damlağımız burada bak. Bak şöyle bak göstereyim yiğilerimiz bak burada. Büyükbaş hayvancılık mı var, küçükbaş hayvancılık mı? Hem büyük var hem küçük var. Herkes hayvanla geçimini yapıyor burada bizim. Çünkü köyümüz kırsal olduğu için ekim yok ama ta ki şu rüzgar günleri de böyle geldi bize. Ne oldu ki? O enerji yok. Bunlar da bize böyle geldi. Niye muhtarım? Bundan bize zararı var. Allah Allah. Tabii. Meremizin doğayı bozdular. Köyün sağına soluna çevreye zarar veriyor. Bunlar bak şu rüzgar gibi enerjisi tamam. Burada tamam devletimize sonsuz boynumuz incedir kıldan ama bunlar her tarafa taşıyım şu anda kuram diyor. Bunu istemiyoruz biz. Şimdi köyün üst tarafında kaç tane rüzgar gülü var? 3 tane. 3 tane. Bunların ne gibi zararları var? Vallahi bunlar havanın yönüne göre rüzgar mesela atıyorum Poyraz yaptığı zaman lop lop öğlen içinde sesi var bunlar. Öyle mi? Evet çok ses yapıyor bunlar. Gürültü yapıyor. Ondan sonra sağın solun mereye oksijen gibi Niye şeyler köy- saçtı. niye köy merkezine kurdu? Ağaçlar pınarlar kurudu etrafında. Peki köy merkezine niye kurdular? Ya bizden önce mesela bu anlaşılmadı. Ormanla müdahale mi oldu nasıl olsa oraya kuruldu. Hı. Şuraya da gidelim mi Gidelim muhtarım? teyzemin yanına gidelim. Ha, bir Yani bak teyzemin- şimdi 3 tane daha ilave kurmak istiyor abi 3 taneyi kurmasınlar. İstemiyoruz yani biz bunu. Aslında köyden biraz mesafesi olması lazım. Yani köy bundan içinde... çok zararı var bize. Bak Aynen. benim dizem olur. Bizim eniştemdi 3 dönem muhtar öncesinde Sadi eniştem. Hı hı. Teyzem olur benim hanımın teyzesi. Şu an köyde kaç hane var? Kaç kişi yaşıyor muhtarım? Köyde şu anda 10 hane var ya. 10 hane. Evet bak bu benim teyzem olur. Babamla da amcaoğlu olurlar. Babamla da kardeş çocukları. Merhaba teyze. Teyze kalk bakalım bir tanıt kendini. Merhaba evladım. Dur ben gideceğim teyzeme. Hoş geldin evladım. Dur teyzeme ben gideyim. Var gel. Gezen arayıp sormayın. Gezebiliyor musun demiyorum. Sormam mı? Ben çaktım Eyvah. bakıyorum demiyorum tabii. Hoş geldin. Var Hoş bir bulduk. arzun üstüne. Hoş bulduk Başım teyze. üstte yerin var. Nasılsın teyzem iyi misin? Anlat bakalım hadi kendini. İşte onların iyini kötü gezdiriyorum kendiciğimi. Yani ağrılardan rahatım yok. Yalnız mısın teyze burada? Teyzem yalnız. Evet. Eniştem rahmetli oldu. Dadalar gelir gider işte. Evet damat enişte. Dadaların neredeler? Ayvacık'ta. Ayvacık'talar. Bir oğlan var bir kız var. Onlar da Ayvacık'ta duruyor. 2-3 gündür geliyorlardı. Bir okul varmış da okula Evet, gidiyor. okul Ondan var. gelemediler. Bahçe yapıyorlar buralarda. Her gün gelirler. Köyde nasıl yaşamak, eski köyün biraz eski halini anlatabilir misin? Anlat Eskiden bakalım bu nasıl? eskileri çocukluklarınızı babamlarla beraber. Ha, Eski hallerimizi sana ben anlatsam anlat. bu köy tarihti. Ha.
Şimdi gençleri gitti, yaşlıları öldü. Kalabalıktı. Okula 25-30 sene dada gidiyordu. Dikiş yurdu açıldı. Buralarda hep çalıştılar. Yurda gittiler. Hatta hoca tutardık köyde. Parayla hoca tuttuk. Ben hatim ettim hocada. Okul yok, okumam yazmam yok. Keşke okuma yazma öğreneydim de. Halı dokudum, 40 sene halı dokudum. Ne yapacaktın halıyı? Halıdan ne fayda vardı? Eskiden halıcılık vardı değil mi teyze burada? Evet, köylerde halıcılık vardı. Tan eskiden halıcılık yoktu olanın burada. De dışarıdan geldi, biz yürüttürdük şu yakın köylerde dokurlardı. Buralardan buralara gelin geldi 2-3 tane. Bunlar öğrettik, biz de dokuduk, devam ettik. Niye Hep insanlar yıkıldı. göç etti teyze? Neden gittiler şehirlere? Şehirlere şöyle gittiler. Suyu yok dediler, yolu yok dediler, ovası yok dediler. Okul yok dediler. Ha, gırsal diye. Ha doğrusu okul vardı. Ha, gırsal diye kalktı gittiler. Yeni nesiller girmedi hiç 30 Şimdi sene geri geçti. dönelim diyor mu? Dadalar hiç demiyor mu geri dönelim? Hayvancılık yapalım. Dönecekler mi vakit yok. Orada kirada bura ev yapma. Hayvancılık para kazandırmıyor mu teyze? Kazandırmıyor oğlanım. Niye? Her şeyi satın. Gır memleket. Su üstü parayla, samanı parayla, yemi parayla. Bu kazandırır mı oğlanım? Kazandırmaz. Doğru diyorsun teyze. Kazandırır mı? Kazandırmaz evladım. Evet. Aa, şurada 5-10 tavuğum var. Ondan yeminden bile diyorum yıldım yani. 600 lira bir çuval yem. Neredeyse diyorsun tavukları satacağım. Ha? Evet. He. Doğru diyorsun teyzeciğim. Bundan sonra diyorum Mustafa oğlanım. Söyle teyzeciğim. Bundan sonra diyorum hayat temeli uçtu. Çok. Ya bak bizden sonraki nesil Ha. mal da bilmiyor. Hayır. En son bizim nesilden sonra şurada mesela Erdal ağabeyim, işte Feridun, bizim Bekir, biz, Hilmi bıraktı, iş bitti. Tamam. Aynen Zaten öyle. bizler de çocuklarımız için. Mesela biliyorum geldim ben okula gittim enişteme. Eniştem vardı benim teyzemin kocası muhtar. Okula enişte ben tamir yapacağım diye okul burada bitti. Okula kendim tadilat yaptırdım. Oğlan okula başlayınca Ayvacık'a gelin girdik güve. Tekrar geldim 1,5 sene sonra buraya. Okula tamir yaptım. 6 sene köyde oturdum okulda. Köy okulda tamir yaptım yıkılmaması için. Çocuk taşımalı sistem tek olduğu için almadılar Ayvacık'tan merkezden. Mecbur Ayvacık'ı evime göçtüm tekrar. Hem Ayvacık'ta ikamet hem burada ikamet yok. Çünkü sabah akşam burada yanımı doyuruyorum. Koyunculukla geçinen birisiyim. Yarım yangalı. Hayvancılıkla. Yarım Otlak yarım. tutuyorum. Mesela buradan eskilerden Ayvacık'a göç gitmiş. Teyzenin yerini bu sene 5 milyar. Ertesi sene zamanı geliyor. Mart'ta otlaklar değişiyor. Otlak para. Gene otlak parası. Otlak Sürekli de hayvanı çemberde zaplamak için sen almasın öteki alacak. Bir şeyler sağlam olsun diyor. Çok kırsalı olanım çok. Su yoktu burada. Bak, Şimdi suyunuzda Şu anda bak ben sana güzel kardeşim diyeyim. Bak. 20 senedir aynı otlakları kullanıyorum. Bu sene 5 liradan başladık 20 liraya çıktı otlaklar. Tabii bu 2000'den bu tarafa devam ediyoruz biz. otur. Otlak alma. Öde- Daha önceden ben onu nereden alıyorsunuz o takım? köy işindeki şahıslardan mesela. Adam hayvancılıktan çıktı öldü. Eşi ölmüş ablam satıyor. Oğlanları satıyor. Oğlanları Ezine'de oturuyor. İzmir'de oturuyor. Edremit'te oturuyor. Bunlardan otlak alıyorum yerlere ben. İcat tutuyorum. İcat tutuyorsun. Aynen. Bak. 5 liradan başladık yerlere. 20 milyara çıktı otlakla. 7 sene muhtarlık yaptı oğlanım. Bu köyün suyu yoktu. Yolu yoktu. Köprüye kadar mesela temsil düğün oluyor. Gelin gidiyor. Pazara gidiyor. Dereden geri geliyor. Yol yoktu. Su yoktu. 37 sene muhtarlık yaptı. 2 tane su gitti. Şuralara depolar yaptı. Bak de orada. Suyu şimdi sondajla mı çıkarıyorsunuz? Şu anda bak önceki suyumuz mevcut suyumuz anlatıyordum ya sana ben. Mesela 3 muhtarlığın hepsinden başladım sana. Evet. Tabii Çınarpınar'daki Rüzgar Güller'in yanından bize emeci sürü, Keçigeyalan birlikte ortak beraber getirdik suyu. Mesela T'ye kondu. 3'te 1 onlara, 3'te 1'i gene bize yerdi. 3'te 2'si de su, biri oraktı. T'den. Ha bak çamaşırhane, burada annelerimiz işte bu dizem vereni çamaşırhanemiz. Teyze biz müsaade istiyoruz. Teyzem görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Sen tanış diyorsun Ha, değil misin? dur bakalım tanıyacağız, köyü tanıyacak. Sonra televizyonda göreceksin kendini. Hadi canım Ha. benim. Ay
Sağ ol teyzem. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar teyzem. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı Bak kıtışım. Ramazanlar, hayırlı bayramlar. Güle güle. Sağ ol teyzem. Buralar hep sahipleri göçtü kıtışım. Teyzem ne kadar tatlı bir kadın ya. Evet. Babamla amca dadalar olur onlar. Benim de kayınvalidenin kız kardeşi. Bundan kızı var bende. Ha. Bu karşıyı onlar aldılar. Burada bir amcam vardı gene benim kayınpederin biraderi. Rahmetli oldu, sattı. Bu teyzem aldı burasını. Köyden çok yer satıldı mı muhtarım? Satıldı. Satıldı. Ya şimdi girmiyor gençler. Onun için mecbur satıldı. İhtiyacı var. Mesela Şimdi, burada fiyatlar nasıl? ya yerine göre değişiyor. İşte burası çamaşırhane, burada depo çamaşırhane. Burada Eskiden çamaşırları buradan mı yıkarlardı. yıkıyorlardı çamaşırlarını? Evet, çamaşırları buradan. Çamaşırhaneydi burası. Şimdi evlere, çeşmeler olduğu için göç oldu. Bak ahırlara bak burada. Bak burası çamaşırhanemizdi mecbur. Buradan suyu böyle giderdi. Onun için yani Kuyu yok muydu köyünüzde? Eski kuyular. var, kuyular var. Sadışlara gitmek, görmek ister mi? Neredeler? Hemen yakın bak şuradalar. Üstte. Dönüşte şey yapalım. Tamam, Sen dönüşte böyle gel. yukarı doğru gezdiriyordun ya. Gel. Dönüşte. Buraları da ben valideden satın aldım, kayınvalidemden. Sattım mecbur. Ne sattın abi desen 2 tane çocuk var. Nasıl yaptıracaksın? Ayvacıktan öğüstü var. Tan hayatta kaldık, mecbur kaldık satma. Evet. Sattık. Ayvacıktan gelip gidiyorum. Burası işte babam evleri. Bundan sahipleri hep göçtü. İcar kullanıyor ha. Bak burası İbrahim Eraslan, bizim eski muhtarımızın kardeşinin rahatsızlanınca bu da sattı bunları. Bu da göçtü Ayvacı. Sattı, bu da sattı Kim aldı buraları. orayı? Vallahi bilmiyorum, sahibini bilmiyorum. Şehirden gelenler mi? Evet tabii şehirden bak. Şura bak, şu güzelliğe bak, şurada manzaraya bak. Ya burası Şakir amcanındı. Bursa'da bulunan çocuklar da şimdi mecbur göç ittiler. Göç itince de mecbur kaldı satılma. Satıldı. Şimdi Evet. yeni evler yapıldı. Evet, şimdi yeni evli oldu. Bunlar da Allah razı olsun. Gökçe ismi doktor kardeşim geldi aldı. Evet. Burada bizim büyük bir davetimiz vardı. Dağıt amcam. Rahmetli oldular. Oğlu aldı. Bak bunlar da bak burada Tayfur Avserenay şu anda. Bak burada bu dübekte bulgur döverdik biz. Bu bulgur kaynatırdık da bu dübek taşımız. Burada bak salıncakta ablalarımız, ninelerimiz, bu ağaç bilmem 100 senelik, 150 senelik vardır bu yani. Bir tarihi eser bu ağaç. Hıdırlez'de burada salıncak binerdi, ablalarımız hep toplanırdı buraya. Hıdrellez kutlamaları Tabii, olurdu değil aynen mi? burası böyle bak, bu ağaç yazımız kurudu. Bu hatıra burada bize. Eskiden ne şenlikliymiş Tabii değil mi? aynen işte bak. Belki yine böyle insanlar geri döndükçe Yani. yine eski neşeli günleri olur. Bundan kapçığını bir zamanlar işte topladık mesela. Peridini, iğrisini, içini peridini hayvanlarımız toplayır. Kapçık, iğri satıldı yani bunlar hep. Bak görüyor bak diye karşıda bak oynayan bak benim gözlük var, gördün mü? Gösteriyor mu? Peki burada çakal kurt yok mu? Hepsi var. Bak bu çakallara da bak buradan sesleniyorum büyüklere, yetkililere, atmasınlar. Kurt, çakal, canavar bunlar tehlike saçıyor. Köpek mi var şimdi yanında? Şu anda benim hayvanların yanında köpek var. Bak şu anda orada kenarında yatıyor, bak oynağı orada tıkılıyor. O gördüğün arazileri Allah tuttum ben. Buradan bu hayvancılık olmazsa, inek, koyun yapmazsa bu vatandaş ne yapar bizim? Burada bu göl 54 yaşındayım. Ben 54 senedir burada bu göl mevcut. Bu gölü ne için yapmışlar? Burada bu gölü işte bu köyün içinden işte suyumuz yoktu ya. Burada bunu emerciye sürüyor. Büyüklerimiz gazdı. Damdan ineğini çıkardı adam. Burada ineğini gitti suladı. Burada bu yani göl tarih Bu peki yazın kurumuyor mu muhtarım? Yazın kuruyor. Geçen sene ben mesela Üzül Diyare'nin kepçelerini Allah devlet bize zeval bilmez. Kepçeye gittim. Attırdım buradan bu pislikleri. Yani başka bir yere attık. Derin bu. Buradan hayvanlarımız su içiyor yani. İnekler büyükbaşlı adamdan çıkarıyor suluyor, geri bağlıyor adam damına. Burada biz meteor oynardık, böyle çocukluyuz. Çomak oynardık burada. İnekler hep burada. Bunlar yağmur suyu birikmiş Yağmur değil suyu mi? bu. Evet. Bu 3 ay dayanır. 3 ay sonra kesiliyor, büyük göller var yukarıda ta ileride. Yani görmek isterim dese orada çıkabiliriz. Yok, bunu temsili olarak Tamam. gösterdik zaten. Tamam, buradan böyle gidelim dersen Oradan gidiyoruz öyle yani. aşağı doğru ineriz. Tamam, aşağı doğru gidelim. Bak işte görüyorsun yani. Mera serbest değil mi? Mera. Serbest işte, hani anlattığım gibi hayvanları sabah oklayıp da hani salıyoruz mereye dediğim. Ya akşam geliyor, elden doyuruyoruz. Bura mereye gidiyor. Bak rüzgara bak, şimdi duyuyor değil mi? Fark var. Alaka, kolay gelsin. Bak eski muhtarımız, bak tanıdan bakalım. Yeter oradan gidelim yanına. Gidelim yanına. Ali ağabeyim bak.
Burada sırtlanla destilerle su getiriyor annelerimiz bize. Şimdi Sonra- evin içine musluğu Tabii açıyorsun. açtım mı şu anda su Allah'a çok şükür. Ali abim sontajı çaktırdı. Şimdi Onların köyün devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bak eskinin bereketleri bunlar. Düğünle bak burada taş döşeme var. Bak burada bak. Aa, Bu burada taş bir harman döşemenin mı üzerinde vardı? Buraya harman yuvadıktı. Öküzle düven dönerlikti burada çocukluğumuzda. Evet bak taş döşeme yani. Tarihli bu. Tarihi yer. Tabii 50 senelik bir döşeme bu. Vay be. Tabii 50 senelik döşeme. Hey! Bak ben daha 50 söyledim ben. Bak daha çok diyor. Alaka kolay gelsin. Kolay gelsin Ali abi. Bak bakalım gel buraya dolaş gel şöyle. Gel. Böyle gidelim. Gel. Kapıyı açık bıraktık. Tabii olsun kapı açık kalsın varsa önemli değil. Gel. Gel oradan çıkacağız gel. Gel kardeşim. Gel bakalım Alakacığım gel. Bak. Evet, burada Ali abiyle görüşelim. Hoş geldiniz. Eski muhtarım Sefa benim Ali abi. geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı günler, sağ olun. Arkadaşım, Nasılsın kolay amca, gelsin. iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim. İsim? Allah razı olsun Ali Gündüz. Ali abi. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Evet, Ne işle tanıyabilirsiniz. uğraşıyorsun geçmişten bugüne? Ben geçmişten bugüne 76 yaşında hayvancılıkla uğraşıyorum. İşte bağ bahçe buralarda uğraşıyoruz böyle. Gel böyle bak şu baş bak bu hayvan olmazsa olmaz bizim. Bunu köyde bir bittik. gösterelim muhtarım. Buraya gel buraya. Oraya mı geliyor? Tabii buradan gel. Ha. Tamam. Gel buraya. Geldim bak. muhtarım. Şu güzelliğe bak gel. Gel yoğuruşlarıma bak benim gel. Aa, maşallah bereketli olsun. Hah. Sağ ol, Amin. sağ ol. En güzel şeydir böyle üretmek, Evet, hayvancılık evet, yapmak. üretiyoruz hayvancılığı vatandaşa veriyoruz, yediriyoruz Peki bu işte. işi böyle alabilir miyim Ali abi seni? Gel Alaka gel. Ali abi, bu işi gençlerin yapması için neler yapmak lazım? Yani nasıl olacak da gençler bu işi yapacaklar? Biraz anlatabilir misin? Gençler bu işi merak olursa yaparlar. Merak lazım. Buralarda kırsal kesim. Bir de para kazanmaları lazım değil mi? Para kazanmaları lazım. Para kazanamazsa üretemez hayvanı. Yem çok pahalı. Bir çuval yem 600 bin lira. Bu şu kuzulara yedirmiş olduğum yem 820 milyon. Çuvala. Çuvala. Evet. Evet çuvalı. 50 kiloluk mu? 50 kilo. Evet, 50 kiloluk. Ben bu hayvana Gel. çok zor bakıyorum. Ama para da yapmıyor şu anda. Evet. Peki ne olması lazım? Nasıl bir Bu çözüm yem- önerin sen Yem- çünkü üreticisin. Yem işi çözüm olması, düşük olması lazım ki üretici para kazansın. Değil mi? Tabii. Üretmeye devam etsin. Şu rüzgar güllerini tikiyorlar. Bizim merelerimizi Huzurumuz kaçıyor. bozuyorlar. Aynı benim Huzurumuz dediğim gibi bak kaçıyor. muhtarım. Hayvanlar da etkileniyor mu ondan? Tabii çok etkileniyor. Hayvanlar bak sokulmuyor anladın mı? Bu rüzgar... Ürkütüyor mu? Tabii. Havanın Ürkütüyor durumuna hayvanları. göre Lodos, Poyraz, güneyden olsun her yönden zararı var bizim köyümüze. Gece biz rahatsız kalıyoruz. Uykudan uyana koyuyoruz. Bu böyle bir rüzgar yani. He. Aslında köyden uzak bir yere kursalardı daha mantıklı olur. Tabii Yani. dağın tepesine dursa. Ötelerek skor. Uzak mı? Ötelerek sıra Yani böyle dursalar. çemberde işin ne? Ha? Tamam geçiriyorum Alaka ben. Tamam. Bak geçiriyorum ben. Bak gelmiş sıvırlarımız bak hepimizin yataklar orada bak. Şu görüyor musun şu aralar Aha, mı? gördüm. Bak bu anda bu aralarda hepsimizin yatakları biz biraderler orada 3 tane hayvancılıkla uğraşıyoruz. Büyük başta küçük başta hepsimizin yatakları bizim orada. Muhtarım anlattığı gibi yem çuvalı olmuş 650-700 lira. Yem, şimdi yemler de kalite sınıfına göre. Doğru. Yani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye mesela. Ha bak buranın hep sahipleri benim dedemindi burası. Dedemin varisçileri sattı bak. Güzelim bağa bak mesela. Gene köyden inişte aldı bizim. Şarkı gitmedi bereketlisi burası. Çok güzel bir yermiş. Tabii çok güzel yerler. Buralar eski muhtarım Ali abimin benim. Bak şimdi bu Yüzgar Gölü denen şey burada ileri bir türbün işi var bela. Bak buradan tabi buradan tut burundan bu hayatın adama zarar veriyor. Buradan geçecek buralar zarar veriyor araziye. Ha burada yol kullanacaklarmış. İnşallah bir çözümü bulunur. Yani burada bu gitti mi biz ne yapacağız? Doğru. Doğru muhtarım. Çok güzel. Köyünüz güzel. Buradan denize mesafesi nedir burası muhtarım? Vallahi 10 dakika. 10 dakika. Hangi Tabii koya canım. gidiyorlar genelde denize? Ya şimdi bu hemen bu arka tarafta bizim Assos, ondan sonra
Saz Dağı deriz, Gayal Dağı, Koz Dağı, Sunab Ağaları, Behramkale. Araçla 10 dakika yani. Tabii canım ha bak diye karşıya yol açtık bu sene biz. 10 dakika sonra Paşagöl'dasın yani Asos'ta Behramkale hayatında. Göç olunca büyüklerimiz varisçiler de mal başında anlaşamıyor, dağıldı bak. Bura böyle bu mevki Ahmet'in dibidirler. Bak bunlar benim ninemin de. Ha. Evet, ninemin evleri. Ne güzelmiş o. Evet. Eski taş evlerin Tabii. görünümü. O arka taraf ninemin, burada benim amcamın ön taraf. Buraya amcam güve girmiş, gelin güve. Ondan sonra buradan kalkıyor. Burada her taşın, her adımdaki yerleri sen bilirsin değil mi? Ezbere. Karış. Ben 54 yaşındayım şu anda. Tamam hadi 5 yaşına. Maşallah hiç göstermiyor onu. 5 yaşınacak yani kendimizi tadakana hatırlamayacağım ama. Saçların hiç beyazlamamış. Evet. Hani saçlar bundan sonra beyazlaşacak. Bu sana da çektiren var şarkısı var ya. Buna benzeyecek. Üzüntüler iyi yapma ya. Şimdi bırak koca kuyular deriz biz. Böyle gelirdik ki buradan. Testiyle taşıyordunuz ha? Tabii. Ya bak gel buraya bak. Tam arasını göstereceğim. Üst sana göstereceğim burayı. Eşekten bak yolamakları bunlar. Gel bak. Ha bak bu şekilde gelirdik de eşekten yolamakları bak bunlar. Bak böyle bak. Bak. Ha bak. Böyle bak buradan eşeğin Zikzak çizerdiniz. zigzag çalıyor. Buradan çalıyor. Nereye gideceğiz öyle muhtarım? Kuyuya gidelim gören desen görüyoruz. Görmüyoruz diyorsa buradan kuyulara Yok, iniyor. kuyular nerede? Böyle bir tarif et. Bak kuyular bak şu pınarlan yanında aşağıda. Aşağıda derede. Tamam bak o pınarlan yanında. Burada iki tane burada bak kuyu. Hı. Ondan sonra buradan bak geldik. Şu taşa destileri çarptı eşek. Hadi beni eve vardım çocuklum. Ne yaptın? Koca karı bana dedi eşek destileri kırdı. Aşağı kasmamışım. Hadi destiler kırdı su gitti. Hadi yeniden yürü yeniden al da gel. Ondan sonra bak diye orada palamın yanında orta kuyular deriz. Orada var kuyularımız 3 tane. Banyo evde mi yapıyordunuz yoksa öyle? Yok evlere eşiklerle. Günlük herkes 4'er sefer 5'er sefer bir kişi eşekle su çekiyor eve. O da bir iş ya. Ya orak pişiyoruz mesela arazide arka taraflarda ekim tikim olan arazilerimiz var. Emeciye gidiyorsun mesela Haziran ayında hasat zamanı geldiğinde. Bugün sana giderdik emeci yapma. Mesela göç olarak hepimiz yani. Evet. Böyle Ali amcaya gider pişerdikti. Evet. Değişik olaraktan. Ertesi gün babama mesela akşam geldik mi bir kişi tabii halde orak pişiyorsun. Orakta terliyor vücudum. Akşam geldim herkes duş alıyor. Evet ne oluyor? Dökmez su. Taşımaz suyla diyemem mi döne? Doğru. Kaldırıldı sular gidiveriyor. Hadi yeniden suya bırak. Yani Verdiğin bilgiler için de çok teşekkür Allah ederim. bin kere razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Bin kere teşekkür ederim. Çok memnun oldum muhtarım. Yani Allah devletimize zeval bilmesin. Benim büyüklerden yetkililerden şunu istiyorum. Şu geri kalan enerjiye destek bilmesine kurdurmasına benim köyüm etrafına bunu. Başka bir Umarım dilen yok. yetkililer duyar. Duyuyor inşallah. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Hayırlı Ramazanlar. Şimdi gelecek bayramımız hayırlı olsun Ramazan Amin, bayramı. amin. Sağ olun, teşekkürler. Muhtarımızla bayağı bir gezdik, köyü dolaştık. Süper, harika. Pizza Mera ile ilgili bilgi verebilir misin? Hangi günler açık? Tamam. Şu an kapalı bugün zannedersin. pazartesi evet hafta başı kapalı. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün haftanın 3 gün hizmet veriyoruz. Akşam saat 6'dan sonra bunda rezervasyonla çalışıyoruz. Nereden size ulaşabilirler? Instagram'da Gizem'in numarası var. Direkt Gizem ilgileniyor oranın Şeyde rezervasyonlarıyla. de yine Instagram'da da Pizza Mera diye geçiyor değil mi? Evet ama rezervasyonları WhatsApp'tan ve telefonla alıyoruz. Hani Instagram'a cevap veremiyor Gizem yoğunluktan dolayı. Dediğim gibi haftanın 3 günü yaz kış aynı şekilde 2,5 yıldır çalışıyoruz. Yazın da 3 gün çalışıyoruz yani cuma cumartesi pazar. Kahvecimiz var tam karşıda. Orası haftanın 5 günü açık. Saat 12'den kış sezonu saat 12'den akşam 8.30'a kadar. Salı çarşambaları kapalı, diğer her gün açık. Dediğim gibi burada da yine aç gelen olursa diye lazanya çeşitlerimiz var. Çorba var. Tatlı kahve. Burası Evet, köy kahvesi. Aynen. Ama aynı zamanda aslında modern bir kafeterya gibi değil mi? Evet, Çalışıyor. yeni Yani nesil içinde bir neler var mesela? Yeni nesil bir kahveci gibi değerlendirebilirsin. Yani yeni nesil bir kahveci Aynen. diye. Buyur gel. Evet. Yeniden dün açtı telefon açtı bana bu adam. Burada köylümüze de %50 indirim yapıyoruz. Evet, böyle bir yeni nesil kahvesi diyelim. Özgür ilgileniyor burayla. Buranın patronu o, ben değilim. Merhaba Özgür. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Özgür ben. Aslen Ayvacıklıyım. Pandemiyle birlikte dışarıda yaşıyordum. Buraya geri döndüm ve yollarımız Erdem'le Gizem'le kesişti. Böyle bakir bir köyde doğayla birlikte insanları huzurla ağırlayabileceğimiz bir ortamımız var. Buranın baristalığını yapıyorum. Buraya bakıyorum. Öyle. Hepinizi bekliyorum.
Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, şurada da sohbet ettiğimiz yine bu köyün sakinleri var. Muhtarımız da burada oturuyor. Böyle kısaca göstermiş olduk sizlere de. Siz de burada yakında mı oturuyorsunuz? Ben Gülpınar'da oturuyorum. Akliman Gülpınar. Oradan 35 yok daha fazla 45 kilometre aşağı yukarı buraya geliyorum. Sadece burada durabilmek için. Burada oturmak için. Sadece burada 3-4 saat, en çok 3-4 saat kalıyorum. Ondan sonra tekrar 45 kilometre geriye. Aa, ne güzel. Bizim orada çünkü öyle yerler yok. Yani bunun gibi Aslında güzel orası kalite daha yok. kalabalık değil mi Gülpınar? Kalabalık başka, kalite başka. Evet. Biz kaliteye geliyoruz. bu reklamı istemeyerek yaptım. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Cemaller Köyü'nden ayrılma vaktimiz geldi arkadaşlar. Yine sizin merak ettiğiniz sorular olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram ve mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi sizin elinizde. Beğenileriniz, yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Ayrıca yeni içeriklerimizden haberdar olmak için ücretsiz kanala abone olup bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Bir sonraki köy gezisinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.